Merhaba arkadaşlar, bu videoda QC'nin üst düzey kulaklık modellerinden biri olan H3 Pro modelini inceleyeceğiz. Bu ürünü bana gönderdiği için QC'ye teşekkür ederim. Kutu üzerine baktığımızda Hi-Res Audio'yu wireless'ta da sağlaması gibi veya arka tarafta gördüğünüz gibi bazı öne çıkan özelliklerini koymuşlar. Bu özelliklerin hepsinden videonun içeriğinde bahsedeceğim. Onun için hemen kutuyu açmaya geçmek istiyorum. Ben QC'nin ürünlerini fiyat performans olarak, özellikle fiyat performans olarak gerçekten beğeniyorum. Umarım bu ürün de beni yanıltmaz. Kutu içeriğimizden kulaklığımızın kendisi çıktı. Güzel bir şekilde paketlenmiş. İlk intiba olarak gerçekten kaliteli duruyor. Özellikle şu köşedeki renkler ve şuradaki QC'ye yazısı yarım olarak çıkan gerçekten çok hoşuma gitti. Bakalım kutu içeriğinde başka neler var. Kullanım kılavuzumuz, AUX kablosu ve Type-C şarj kablosu. Malzeme kalitesi ve tasarım özelliklerine bakacak olursak şu içeride görünen right left'i ifade eden harflerin bu kadar büyük bir şekilde gösterilmesi, şurada kullanılan gümüş detaylar ve şuradaki yarım QC'ye yazısı gerçekten çok hoşuma gitti. Kulaklık kısımları 90 derece dönebiliyor ve içeri doğru da katlanabiliyor. Böylece çok daha küçük bir boyuta gelmiş oluyor. Başınızdaki baskıyı azaltmak için de burada gerçekten çok yumuşak bir malzeme kullanılmış. Ayrıca şuradaki ayarlar sayesinde de kafanıza uygun bir yapıya getirebilirsiniz. H3 Pro modelinde beyaz hariç siyah ve mor renk seçenekleri de mevcut. Ama ben beyazı çok beğendim. H3 Pro üretilirken QC'ye çevre duyarlılığı konusunda da hassas davranmış. Burada gördüğünüz ana gövde geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ve daha da ilginci bu kulaklık yastıkları meyve kabuğu, mısır ve kahve telvesi gibi organik malzemelerden yapılmış biyo bazlı bir deriden üretilmiş. Ve bu sayede sera gazı emisyonu azalmış ve sürdürülebilirlik artmış. Artık bu şekilde özellikle artık plastiklerle mücadele eden firmaları gerçekten beğeniyorum. Kulak petleri gerçekten çok yumuşak ve QC'ye bu ürünün gözlük kullanımı için de uygun olduğunu söylüyor. Tabi bunu kullanımdan sonra daha detaylı bir şekilde bilgi verebilirim. H3 Pro'da düğmeler tek bir tarafta toplanmış ve üzerinde 3 tane de mikrofon var. Bu mikrofonların ne işe yaradığını daha sonra size söyleyeceğim. Ama önce biraz test etmek istiyorum. QC'ye H3 Pro'yu detaylı şekilde inceleme fırsatı buldum ve artık size özelliklerinden daha rahat bir şekilde bahsedebilirim. Öncelikle tasarım anlamında gören herkesin çok hoşuna giden bir model yapmışlar. Hem kadın hem erkek için gerçekten yakışan bir model. Beyaz renk de gerçekten kullanımda dışarıdan ilgi çekici görünüyor. Özellikle gürültü engelleme seçeneği gerçekten çok güçlü çalışıyor. Bunu hatta birkaç kişiye denemesini de istedim. Eğer daha önce böyle bir kulaklık kullanmadıysanız bu gürültü engelleme özelliği sizi gerçekten şaşırtacaktır. Hatta bunu deneyimlemeniz için bir video çekmeye de çalıştım. Şimdi size bu gürültü engelleme özelliğinin ne kadar başarılı bir şekilde çalıştığını göstermek istiyorum. Benim duyabildiğimi siz de aynı şekilde duyun diye mikrofonu kulaklığın içine koyacağım ve kulaklığı bu şekilde kafama takacağım. Gürültü azaltmada mikrofonlar dışarıdaki sesi algılıyor. Bu gürültüyü kesecek ters frekansta size ses dalgaları yayıyor. Şeffaf modda ise dışarıdaki sesi alıp sizin kulağınıza tekrar geri iletiyorlar. Adaptive ANC. Gördüğünüz gibi şu an tamamen gürültüyü kesti. Şimdi tekrar şeffaf moda geçiyorum. Ambient sound mode. Özellikle bir şeyler dinlerken de gürültü azaltma modu gerçekten çok etkili çalışıyor. Şimdi size onun etkisini de göstermeye çalışacağım. Yine mikrofonu kulaklığın içine yerleştirdim ve bir şey açıkken modlar arasında dolaşacağım. Bir müzik. Şu anda %50 açıklıkta bir müzik dinliyorum. Ve gördüğünüz gibi arada dışarıdaki sesler de içeri giriyor. Çünkü şeffaf moddayız. Şimdi ise gürültü azaltmayı açıyorum. Adaptive ANC. Gördüğünüz gibi şu an gürültü azaltma modu açıldı ve dışarıdaki sesler tamamen kesildi.
Ambient sound mode. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why to say Adaptive ANC. okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display, on repeat in your brain. Umarım bu gürültü engelleme özelliğinin ne kadar etkili çalıştığını size birazcık olsun yansıtabilmişimdir. Kullanım süresi olarak 55 saat gibi bir süre verilmiş. Bu ANC açıkken yani gürültü engelleme özelliği açıkken 40 saate düşüyor. Ayrıca 10 dakikalık bir hızlı şarjla 2 saat kadar kullanım süresi de sunuyor. Tabi bu süreler yine ne kadar bas verdiğinize, sesi ne kadar yüksek açtığınıza göre değişecektir. Bir diğer size bahsetmek istediğim özellik kablolu ve kablosuz kullanıma uygun. Yani içinden çıkan AUX kabloyla bunu taktığınızda uçakla giderken, uçak moduna geçtiğinizde bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Veya şarjı yokken de, şarjı olmasa bile bu kabloyla bağlantı sağlayıp kulaklığınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Gürültü engelleme özelliğini adaptif olarak sunması da bence gerçekten büyük bir avantaj. Modlara göre kendini otomatik ayarlayabilmesi çok önemli. Ama tabi isterseniz sürekli aynı koşullarda kullanıyorsanız siz kendiniz de ayarını seçip ona göre tepkime vermesini isteyebilirsiniz. Yani sürekli ofiste kullanıyorsanız veya işe gidiş geliş esnasında kullanıyorsanız buna göre de istediğiniz modu seçebilirsiniz. Bir diğer çarpıcı özelliği de ENC yani sesi çok daha düzgün bir şekilde karşıya gönderebilme özelliği. Üzerinde 3 tane mikrofon olduğunu söylemiştik. Yapay zeka desteği sayesinde gürültüyü ve sizin sesinizi ayırt edip gürültüyü engelleyip sadece sizin sesinizi karşı tarafa gönderebiliyor. Yine bunun gerçek kullanımda nasıl bir etki oluşturduğunu görmeniz için sizin için bir video hazırladım. Şu anda QC-H3'ün sessiz bir ortamda sesi nasıl ilettiğini duyuyorsunuz. Telefon elimde ama mikrofon aradığım telefonun yanında duruyor. Şu anda da balkonun kenarındayım. Buradan yoldan arabalar falan geçiyor. Şu anda beklediğim sesim net bir şekilde karşıya iletmesi. Dışarıdaki sesleri yalıtıp sadece sesimi iletmesini bekliyorum. Bu arada kulaklığım dışarıdaki seslerden yalıtılmış durumda ve ben karşı tarafta konuşanı gayet net duyabiliyorum. Ses kalitesi ve yüksekliğinde beni herhangi bir hayal kırıklığına uğratan bir nokta olmadı. Benim için gayet yeterli yükseklikte ve kalitedeydi. Özellikle gürültü engelleme moduyla birlikte gerçekten çok temiz sesler alıp bulunduğunuz ortamdan soyutlanıp dinlediğiniz müziğin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Pro modelle birlikte gelen seslerden birisi de şu gördüğünüz uzamsal ses. Bu sayede sesi artık daha 3 boyutlu gibi hissedebiliyorsunuz. Seslerin sanki bir kısmı arkanızdan, bir kısmı sağdan, bir kısmı soldan geliyor hissini çok daha fazla uyandırıyor. Bunu size maalesef denetme şansım yok. Bunu ancak kulağınıza takıp deneyebilirsiniz. Kulaklıkta ayrıca bir oyun modu da konulmuş. Yani oyun sevenler de unutulmamış. Bu sayede gecikme hızının 60 milisaniyeye kadar düşebildiğini söylüyor QC'ye. Kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Yani hem tabletinize hem telefonunuza veya hem bilgisayarınıza hem telefonunuza bağlayabilirsiniz. Size kulaklığın üstündeki tuşlardan ve kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir açıp kapatma tuşu var. Buraya 2 saniye bastığınızda kulaklık açılıyor ve ilk kullanımda direkt kırmızı beyaz yanarak Bluetooth bağlantısına hazır olduğunu söylemiş oluyor. Eğer kullanım esnasında da yine yeni bir cihaza bağlamak isterseniz buraya 2 saniye basılı tutabilirsiniz. Yine aynı şekilde basılı tuttuğunuzda buradan kapatabiliyorsunuz. 1 saniye basılı tuttuğunuzda gelen bir aramayı reddedebiliyorsunuz. Bu tuş aynı zamanda dinlediğiniz müziği oynatmaya ve durdurmaya yarıyor. Ayrıca gelen bir aramayı açmak için de yine bu tuşu kullanıyorsunuz. Sadece bir kez bastığınızda bu dediklerimi yapıyor. 2 kez arda arda bastığınızda düşük gecikme moduna geçiyor. 3 kere arda arda bastığınızda ise akıllı asistanınıza ulaşıyor. Burada ise ses açma ve kapama tuşları var. Buralara basılı tuttuğunuzda ise bir sonraki ve bir önceki şarkıya geçmeye yarıyor. Buradaki tuşsa daha çok ANC özelliğiyle yani gürültü engelleme özelliğiyle alakalı. Gürültü engellemeyi açıp kapatabiliyorsunuz veya şeffaf moda geçebiliyorsunuz. Şeffaf modda dışarıdaki sesleri çok rahat duyabiliyorsunuz. Bunu yaparken dışarıdaki sesleri üstündeki mikrofonlarla alıp size içeriye yansıtıyor. Birazcık yapaylığı hissetseniz de kesinlikle işe yarar olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bir de sayısal verilerden bahsetmek istiyorum. Bluetooth'un kapsama alanı 10 metre ve batarya kapasitesi 550 mAh. 2 saat gibi bir sürede de tamamen şarj olabiliyor. Ağırlık olarak biraz büyük gibi görünse de aslında 254 gram ve kesinlikle kafanızda ağırlığıyla sizi kesinlikle rahatsız etmiyor.
Sonuç olarak ses kalitesinden ve özellikle de aktif gürültü engelleme özelliğinden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Güncel fiyatını görmek için de aşağıya bıraktığım linki kullanabilirsiniz. Bu kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğinde tüm yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Görüşürüz.